sonsuz uzay, içinde büyük sırlar barındıran, zerafetin ve keşiflerin mekanıdır. Gökyüzündeki yıldızlar, bizlere evrenin derinliklerinde ne kadar çok gizem olduğunu fısıldar. Bugün, bu sırların anahtarını bulmak için tasarlanmış bir merkezi inceleyeceğiz. Bu yolculuk, Kennedy Uzay Merkezi'ne uzanacak. Kennedy Uzay Merkezi, sadece uzayın kapılarını aralamakla kalmıyor, aynı zamanda, insanlığın evrenle kurduğu diyaloğun bir anıtıdır. Kennedy Uzay Merkezi, Apollo görevlerinin ilk adımının atıldığı, Space Shuttle Atlantis'in yükseldiği yerdir. Bu yer, cesaretin, bilimin ve insanlığın büyük başarılarının kaynağıdır. Astronotların sıkı eğitimlerden geçtiği, uzay giysileri içinde hazırlandığı bu yer, uzayın sadece keşif değil, aynı zamanda bir öğrenme yeri olduğunu simgeliyor. Hazırsanız başlayalım. Kennedy Uzay İstasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay keşif programının önemli bir parçası olarak ortaya çıktı ve uzun bir tarihçeye sahiptir. Kennedy Uzay Merkezi'nin temelleri, 1960'ların başında, Amerika'nın uzaya insan gönderme hedefleriyle atıldı. Apollo programı, bu hedefleri gerçekleştirmek üzere başlatıldı ve Kennedy Uzay Merkezi inşa edildi. Bu merkez, uzay mekiği fırlatmalarının yanı sıra, Apollo görevlerine de ev sahipliği yaptı. Apollo programının, Apollo 7, Apollo 8 ve Apollo 9 gibi görevlerine ev sahipliği yaptı. En önemlisi, Apollo 11 göreviydi. 1969'da, Ay'a ilk insan ayak basışını gerçekleştirdi. Bu görev, Kennedy Uzay Merkezi'nin önemini ve başarısını vurguladı. Bu tarihi olay, Apollo programının başarısını vurgulayarak, Amerika'nın uzaydaki liderliğini güçlendirdi. 1981'de başlayan uzay mekiği programı, Kennedy Uzay Merkezi'ni, daha geniş bir uzay keşif programının merkezi haline getirdi. Uzay mekiği fırlatmaları ve Uluslararası Uzay İstasyonu projelerine ev sahipliği yaptı. Kennedy Uzay Merkezi, 1998 yılında başlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu projesinin merkezi haline geldi. Bu proje, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa Uzay Ajansı, Japon Uzay Ajansı ve diğer uluslararası ortakların işbirliğiyle gerçekleştirilen bir uzay istasyonunu içeriyordu. Uluslararası Uzay İstasyonu, modül eklenerek uzun bir inşa sürecinden geçti. İstasyon, dünya yörüngesinde dönerken, bilimsel araştırmalar, teknoloji denemeleri ve uzaydaki yaşam koşullarının anlaşılması için bir laboratuvar olarak kullanıldı. Kennedy Uzay Merkezi, uzay mekiği fırlatmalarının yanı sıra, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot ve malzeme taşıma görevlerini de üstlendi. Bu süreçte, uzaydaki bilimsel ve teknolojik araştırmalara önemli katkılarda bulundu. Kennedy Uzay Merkezi'nin temel amacı, insanlı uzay keşif programlarına ev sahipliği yapmak, uzaydaki bilimsel araştırmalara olanak tanımak ve uluslararası işbirliği çerçevesinde uzay istasyonu projelerini desteklemektir. Kennedy Uzay Merkezi, yeni teknolojilerin test edildiği ve geliştirildiği bir platformdur. Uluslararası Uzay İstasyonu projesi, bir dizi ülkenin ortak çabasıdır. Kennedy Uzay İstasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde, Rusya, Avrupa, Japonya ve diğer ülkelerle işbirliği yaparak, uzayda kalıcı bir varlık oluşturur. Bu önemli merkez, uzaydaki mikrogravite koşullarında yapılan araştırmalarla ilgili, önemli veriler sağlar. O araştırmalar, ilaç geliştirme, malzeme bilimi ve tarım gibi alanlarda uygulamalı sonuçlar doğurabilir. Dünya yörüngesinden çekilen fotoğraf ve veriler aracılığıyla, dünya üzerindeki çevresel değişimleri izleme ve anlama imkanı sağlar. Bu durum, küresel çapta, çeşitli bilimsel ve çevresel projeler için önemli bir kaynak oluşturabilir. Kennedy Uzay Merkezi'nin temel amacı, uzayda bilimsel keşiflere ve insanlı uzay programlarına destek sağlamak, teknolojik gelişmelerin önünü açmak ve uluslararası işbirliği ile uzay keşif çabalarını güçlendirmektir. Gelin bu istasyonun tasarımını inceleyelim. Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksleri, uzay araçlarının fırlatılmasını mümkün kılan, karmaşık altyapıları içerir.
Bu kompleksler, fırlatma platformları, roket montaj binaları, kontrol merkezleri ve diğer destek tesislerini içerir. Bu bölge, fırlatma platformları olarak adlandırılan geniş alanlara sahiptir. Bu platformlar, uzay aracının yerleştirildiği ve fırlatılacağı alanları içerir. Platformlar genellikle çelik ve beton gibi dayanıklı malzemelerden yapılmıştır. Fırlatma platformlarında, roket motorlarının çalışması sırasında oluşan alev ve gazların tahliye edildiği yanma kuyuları bulunur. Bu kuyular, roketin fırlatılması sırasında oluşan güçlü enerjiyi yönlendirir ve dağıtır. Uzay aracının roketi, fırlatma öncesi hazırlıklar ve montaj işlemleri için roket montaj binalarında bulunur. Bu binalarda, roketin parçaları bir araya getirilir, kontrol edilir ve fırlatma öncesinde test edilir. Fırlatma komplekslerinin yakınında bulunan yer kontrol merkezi, fırlatma operasyonlarını yönetir. Bu merkez, roketin fırlatılması için gereken tüm sistemleri izler, kontrol eder ve yönetir. Astronotlar, bu merkezdeki kontrol odalarında fırlatma sürecini yönlendirir. Roketin taşıdığı yakıtın, fırlatma öncesi dolumu için özel tesisler bulunur. Bu tesisler, roketin yakıt ve oksijenle doldurulmasını sağlar ve fırlatma öncesinde yakıtın rokete entegre edilmesini sağlar. Fırlatma kompleksleri, fırlatma öncesi ve sonrası çeşitli destek tesisleri içerir. Bu tesisler arasında, bakım hangarları, depolar, enerji üretim tesisleri, iletişim sistemleri ve güvenlik tesisleri bulunur. Fırlatma komplekslerinde, çevresel etkileri azaltmak ve güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli önlemler alınır. Bu önlemler arasında, çevre dostu teknolojiler, su ve hava kalitesi izleme sistemleri, yangın güvenliği önlemleri ve acil durum tahliye prosedürleri bulunabilir. Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma platformları, genellikle fırlatma komplekslerine entegre edilmiş ve uzay araçlarının güvenli bir şekilde fırlatılmasını mümkün kılan bir dizi özel donanım ve sistem içerir. Fırlatma platformlarının en belirgin özelliği, geniş ve düz bir yüzeye sahip olmalarıdır. Bu düz yüzey, roketin fırlatılmasına ve yörüngeye doğru yükselmesine elverişlidir. Platformun ortasında, uzay aracının roketle birleştiği ve roketin taşıyıcıya sabitlendiği bir fırlatma tornası bulunur. Bu noktada, uzay aracı, rokete güvenli bir şekilde bağlanır. Fırlatma platformları, uzay aracına güç sağlamak ve kontrol sinyallerini iletmek için özel tesislere sahiptir. Elektrik, veri ve kontrol hatları, roketin fırlatılması sırasında aktif olarak kullanılır. Roketin fırlatılması sırasında oluşan alev ve gürültüyü yönlendirmek ve kontrol etmek amacıyla, platformda yanma kuyuları bulunur. Ses yalıtım sistemleri, fırlatma sırasındaki yüksek ses seviyelerini azaltmaya yardımcı olur. Bu uzay tesisinde bulunan uzay mekiği montaj ve hazırlık binaları, uzay mekikleri ve diğer uzay araçlarının montajı, testi ve fırlatma öncesi hazırlıklarının gerçekleştirildiği önemli tesislerdir. Bu tesisler geniş alanlara sahip olup, uzay aracının parçalarının monte edilip bir araya getirildiği entegrasyon alanlarını içerir. Uzay mekiği, roket, taşıyıcı araç ve diğer bileşenler burada birleştirilir. Montaj ve hazırlık binaları, temiz odalar içerir. Temiz odalar, uzay aracının hassas bileşenlerinin, montaj ve test sırasında, temiz ve kontrollü bir ortamda bulunmasını sağlar. Bu odalarda toz, partikül ve diğer kontaminantlardan arındırılmış bir hava ortamı sağlanır. Uzay aracının çeşitli sistemleri, alt sistemleri ve bileşenleri bu tesislerde test edilir. Elektronik, mekanik ve yazılım testleri gerçekleştirilir. Bu laboratuvarlar, uzay aracının fırlatma öncesi işlevselliğini ve performansını kontrol etmek için kullanılır. Uzay aracının taşıdığı yakıt ve oksijen gibi propellanların, fırlatmadan önce güvenli bir şekilde doldurulduğu özel tesisleri içerir. Bu tesisler, uzay aracının fırlatma sırasında ihtiyaç duyduğu yakıtı sağlar. Montaj ve hazırlık binaları, uzay araçlarını fırlatma kompleksine taşımak için, özel taşıma ve asansör sistemlerine sahiptir.
Bu sistemler, uzay araçlarını, montaj tesislerinden, fırlatma platformlarına taşıyarak, fırlatma öncesi hazırlıkları tamamlar. Uzay aracının duyarlı ekipmanları ve sistemleri için, uygun bir ortam sağlamak amacıyla, iklim kontrol sistemleri bulunur. Sıcaklık, nem ve diğer çevresel koşullar, uzay aracının sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını destekler. Bu binalar, fırlatma öncesi hazırlıklarda görev alan personel için ofisler, toplantı odaları ve güvenlik tesislerini içerir. Güvenlik önlemleri, fırlatma komplekslerinin ve montaj tesislerinin güvenliğini sağlamak için uygulanır. Uzay mekiği montaj ve hazırlık binaları, uzay araçlarının sorunsuz bir şekilde fırlatılmadan önce, detaylı bir şekilde test edilmesini, monte edilmesini ve hazırlanmasını sağlar. Kennedy Uzay Merkezi'nde uzay mekiği Atlantis'in sergilendiği alan, ziyaretçilere uzay keşfinin tarihini ve uzay mekiği programının önemli anlarını gösteren etkileyici bir sergi alanıdır. Bu alan, Atlantis uzay mekiğini sergilemekte kalmaz, aynı zamanda uzay keşfi ve bilimle ilgili interaktif sergiler ve bilgilendirici materyallerle donatılmıştır. Sergi alanının odak noktası, emekliye ayrılmış olan uzay mekiği Atlantis'tir. Bu mekik, özel bir montaj ve sergileme sistemine sahip bir platformda, yatay bir şekilde sergilenir. Ziyaretçiler, mekiği detaylı bir şekilde inceleyebilir ve uzay aracının büyüklüğünü gözlemleyebilir. Atlantis'in sergilendiği alan, ziyaretçilerin, bu mekiği çeşitli açılardan görebileceği ve fotoğraflayabileceği özel platformlara sahiptir. Bu platformlar, ziyaretçilere interaktif bir deneyim sunar ve mekiğin etrafında dolaşmalarına izin verir. Bazı sergi alanları, ziyaretçilere, uzay mekiği ile sanal bir gezinti yapma fırsatı sunan simülasyonlar ve sanal gerçeklik deneyimleri içerebilir. Bu olay, ziyaretçilere uzay mekiği içindeki alanları keşfetme ve görevlere katılma imkanı sağlar. Yer Kontrol Merkezi ise, Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatma operasyonlarını yöneten ve uzay görevlerini kontrol eden merkezi bir tesisidir. Bu merkez, astronotların güvenli bir şekilde uzaya gönderilmesini sağlamak, fırlatma süreçlerini yönlendirmek ve uzay araştırmalarını koordine etmek amacıyla kullanılır. Yer Kontrol Merkezi içinde, fırlatma sırasında farklı görevleri yönetmek üzere tasarlanmış kontrol odaları bulunur. Bu odalarda, fırlatma operasyonlarını yöneten kontrolörler ve uzmanlar, astronotların güvenli bir şekilde uzaya gönderilmesini sağlamak için, süreci izler ve kontrol eder. Uzay aracında, fırlatma sırasında ve uzayda seyir halindeyken üretilen, büyük miktarda veriyi izlemek ve toplamak için, özel veri izleme ve toplama sistemleri içerir. Bu sistemler, roketin durumu, uzay aracının performansı ve diğer önemli verileri sürekli olarak izler. Fırlatma ve uzay görevleri sırasında, astronotlar ve uzay araçları ile sürekli iletişimde olmak kritiktir. Yer Kontrol Merkezi, bu amaçla gelişmiş iletişim sistemlerine sahiptir. Bu sistemler, yer istasyonları ve uzay araçları arasındaki güvenli ve sürekli iletişimi sağlar. Bu bölüm, uzay görevlerini planlama ve koordinasyonunu sağlar. Görev planlaması, fırlatma tarihlerinin belirlenmesinden, uzay araştırmalarının programlanmasına kadar, geniş bir yelpazede faaliyetleri içerir. Uzay aracının fırlatılması ve uzayda seyir halindeyken kontrol edilmesi, Yer Kontrol Merkezi'nin sorumluluğundadır. Kontrol merkezi, uzay aracının güvenli bir şekilde yörüngesine ulaşmasını sağlamak için, roketin ve uzay aracının hareketlerini yönlendirir. Astronotları, görevleri için eğitir ve destekler. Görev öncesi eğitim sürecini yönetir ve astronotların fırlatma öncesi ve sırasında ihtiyaç duydukları bilgileri sağlar. Acil durumlarına karşı hazır olacak şekilde planlar yapar. Yer Kontrol Merkezi, Kennedy Uzay Merkezi'nde, uzay görevlerini başarıyla yönetmek ve kontrol etmek için kritik bir rol oynar. Kennedy Uzay Merkezi, uzay keşfi, uzay araştırmaları ve roket fırlatmaları gibi çeşitli uzay projeleri için gerekli olan bir dizi test laboratuvarına sahiptir. Bu laboratuvarlar, uzay araçlarının, roketlerin ve diğer uzay sistemlerinin performansını, güvenilirliğini ve dayanıklılığını değerlendirmek amacıyla kullanılır.
uzay araçlarının, modüllerin ve diğer bileşenlerin test edildiği laboratuvarlar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda, uzay araçlarının çeşitli koşullara dayanıklılığı, termal performansı ve elektromanyetik uyumluluğu gibi faktörler değerlendirilir. Uzay araçları, uzaya dayanıklı olmaları için çeşitli çevresel koşullara maruz bırakılır. Bu koşullar arasında sıcaklık değişimleri, titreşimler ve vakum ortamı bulunur. Kennedy Uzay Merkezi'nde çevresel test laboratuvarları, uzay araçlarının bu koşullara dayanıklılığını test etmek için kullanılır. Mars keşif projeleri için, Mars atmosferi ve yüzeyi simülasyonları gerçekleştiren laboratuvarlar bulunur. Bu laboratuvarlarda, Mars'a inecek uzay araçlarının performansı ve dayanıklılığı test edilir. Elektromanyetik uyumluluk, uzay araçları üzerinde elektronik sistemlerin birbirleriyle uyum içinde çalışabilmesi için önemlidir. Kennedy Uzay Merkezi'nde elektromanyetik uyumluluk laboratuvarları, uzay araçlarının elektromanyetik etkileşimleri test eder. Bu test laboratuvarları, uzay merkezinin, uzay projelerinin başarılı bir şekilde planlanması, hazırlanması ve uygulanması için kritik öneme sahip altyapılardır. Bu laboratuvarlar sayesinde uzay araçları, uzaya fırlatılmadan önce, titiz bir şekilde test edilerek güvenilirlikleri artırılır ve görev başarıyla tamamlanır. Kennedy Uzay Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programının merkezi konumundadır ve bir dizi önemli uzay araştırma görevine ev sahipliği yapmıştır. Bu görevler, insanlı ve insansız uzay araştırmalarını içermekte ve genellikle fırlatma kompleksleri, kontrol merkezleri ve uzay araştırma tesislerini içermektedir. Apollo programı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ay'a insan gönderme hedefini gerçekleştirmek amacıyla 1960'lı yıllarda NASA tarafından başlatılmış bir uzay keşif programıdır. Bu uzay merkezi, Apollo görevleri için özel olarak tasarlanmış olan Saturn V roketlerini barındıran fırlatma komplekslerine ev sahipliği yapmıştır. Saturn V, Ay'a insan taşıyan uzay araçlarını fırlatmak için kullanılan güçlü bir roketti. Apollo programının en ünlü görevi olan Apollo 11, 1969 yılında Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştır. Bu görev, ilk defa insanların Ay'a ayak basmasıyla tarihe geçmiştir. Ünlü astronotlar, Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins mürettebatıyla Apollo 11 fırlatma kompleksinden fırlatılarak Ay'a gitmiştir. Kennedy Uzay Merkezi, Apollo astronotlarını eğitmek ve görevleri için hazırlamak amacıyla Astronot Eğitim Merkezi'ne ev sahipliği yapmıştır. Astronotlar, Ay yüzeyinde yürüme, uzay aracı kontrolü ve acil durum senaryoları gibi çeşitli eğitimleri bu merkezde almışlardır. Apollo 13, Ay'a gitmeyi amaçlayan bir görevdi, ancak görev sırasında bir arıza meydana geldi. Bu durumda Kennedy Uzay Merkezi, astronotları güvenli bir şekilde dünyaya geri getirmek için kurtarma operasyonlarını koordine etmiş ve Apollo 13'ün başarılı bir şekilde kurtarılmasını sağlamıştır. Apollo programı kapsamında Kennedy Uzay Merkezi, Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 ve Apollo 17 gibi diğer görevlere de ev sahipliği yapmıştır. Bu görevler, Ay'a iniş ve bilimsel araştırmalar yapma amacı gütmüştür. Bunların dışında, uzay mekiği programı kapsamında Atlantis, Discovery, Endeavour ve Columbia isimli 4 uzay mekiği Kennedy Uzay Merkezi'nde tasarlanmış, monte edilmiş, hazırlanmış ve fırlatılmıştır. Bu mekikler, bir dizi farklı uzay görevini başarıyla gerçekleştirmiştir. Kennedy Uzay Merkezi, Mars Rover görevleri kapsamında önemli bir rol oynamış ve bu görevlere ev sahipliği yapmıştır. Mars Rover görevleri, Mars yüzeyinde keşifler yapmak ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek amacıyla tasarlanan uzay araçları tarafından gerçekleştirilmiştir. Mars Science Laboratory görevi kapsamında geliştirilen Curiosity adlı Mars aracı, Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştır. Curiosity, 2011 yılında Mars'a başarılı bir şekilde iniş yaparak, Mars'ın yüzeyinde çeşitli bilimsel araştırmalar ve analizler gerçekleştirmiştir. Kennedy Uzay Merkezi, Curiosity'nin fırlatılmasını ve inişini koordine etmiştir.
Mars 2020 görevi kapsamında geliştirilen Perseverance adlı Mars aracı, Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştır. Perseverance, 2021 yılında Mars'a iniş yaparak, önceki görevlerden elde edilen verileri genişleterek, Mars'ın jeolojisi ve geçmişi hakkında daha fazla bilgi sağlamıştır. Mars Rover görevleri öncesi, önemli hazırlıkları yönetmiştir. Bu hazırlıklar, uzay aracının montajı, testleri, fırlatma öncesi hazırlıkları gibi süreçleri içerir. Mars roverların başarılı bir şekilde fırlatılabilmesi ve Mars yüzeyine güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için bu aşamalar kritik öneme sahiptir. Yer Kontrol Merkezi, Mars rover görevleri sırasında kontrol merkezi olarak görev yapmıştır. Mars rover görevleri sırasında elde edilen verilerin analizini ve bilimsel araştırmaların koordinasyonunu üstlenmiştir. O araştırmalar, Mars'ın jeolojik yapısı, atmosferi, iklimi ve geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için yapılan çeşitli çalışmaları içerir. Kennedy Uzay Merkezi, Hubble Uzay Teleskobu'nun fırlatılması ve bakım görevlerinin gerçekleştirilmesi gibi Hubble görevleri konusunda önemli bir rol oynamıştır. Hubble, dünya yörüngesinde bulunan ve astronomik gözlemler yapmak üzere tasarlanmış olan bir uzay teleskobudur. 1990 yılında Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştır. Uzay teleskobu, dünya yörüngesine yerleştirilerek astronomik gözlemler yapma kapasitesine sahip olmuştur. Ancak, teleskopun başlangıçta yaşadığı bir optik hata nedeniyle gözlemler istenildiği kadar keskin değildi. Hubble'ın başlangıçtaki optik hatasını düzeltmek ve teleskobun performansını artırmak amacıyla bir dizi onarım ve güncelleme görevi gerçekleştirilmiştir. Bu görevlerden bazıları, Kennedy Uzay Merkezi tarafından yönetilen uzay mekiği ile yapılmıştır. Onarım görevleri sırasında Hubble'ın kameraları, spektrometreleri ve diğer ekipmanları güncellenmiş ve iyileştirilmiştir. Hubble ile ilgili görevler, özellikle Atlantis ve Discovery uzay mekikleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu mekikler, astronotları Hubble'ın yakınına taşıyarak, bakım ve güncelleme işlemlerini gerçekleştirmişlerdir. Hubble Uzay Teleskobu, uzaydan yapılan astronomik gözlemlerle birçok önemli bilimsel keşifte bulunmuştur. Galaksiler arası mesafelerin ölçümü, yıldızların doğuşu ve ölümü, uzak galaksilerin keşfi ve kara deliklerin doğrulaması gibi birçok alanda bilim dünyasına katkıda bulunmuştur. Kennedy Uzay Merkezi, NASA'nın Artemis programında önemli bir rol oynamaktadır. Artemis programı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ay'a dönüşünü ve Ay'da sürdürülebilir bir varlık kurmayı hedefleyen bir uzay keşif programıdır. Kennedy Uzay Merkezi, Artemis programının birçok yönünde görev almaktadır. Artemis programının bir parçası olarak planlanan, ilk entegre görev olan Artemis 1, Space Launch System roketi ile bir Orion uzay aracını Ay'a yönlendirecek. Kennedy Uzay Merkezi, bu fırlatmanın gerçekleştirilmesinde ve uzay aracının hazırlanmasında kilit bir rol oynamaktadır. Artemis 2, mürettebatlı bir uçuş görevidir ve Ay'a yapılacak olan ileri bir uçuşun hazırlıklarını içerir. Uzay Merkezi, Artemis 2'nin fırlatılması ve mürettebatlı bir uzay aracının Ay'a doğru yolculuğunu yönetme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Artemis programı kapsamında Ay yörüngesine yerleştirilecek olan küçük bir uzay istasyonu olan Gateway'in inşası ve hazırlıkları da Kennedy Uzay Merkezi tarafından yönetilmektedir. Gateway, Ay'a yapılacak görevler için bir köprü görevi görecek. Gateway modülleri, Artemis programının bir parçası olarak fırlatılacaktır. Bu modüller, Kennedy Uzay Merkezi'nin fırlatma kompleksleri tarafından fırlatılacak ve Ay yörüngesine yerleştirilecektir. Bu uzay merkezi, Artemis programı kapsamında kullanılacak olan Ay'a iniş sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu sistemler, Ay yüzeyine insanları taşıma yeteneğine sahip olacak. Artemis programı, Ay'a iniş ve Ay yüzeyinde uzun vadeli varlık kurma hedeflerini içerir. Kennedy Uzay Merkezi, bu görevlerin planlanması, yönetimi ve gerçekleştirilmesinde kilit bir rol oynayacaktır. Kennedy Uzay Merkezi, genellikle fırlatma, hazırlık ve montaj operasyonlarıyla bilinse de, aynı zamanda, bir dizi uzay araştırma projesine de ev sahipliği yapmaktadır.
O araştırmalar, genellikle uzaydan gelen verilerin analizi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uzay araştırmalarının genişletilmesiyle ilgilidir. Atmosferik bilimler ve iklim değişikliği ile ilgili araştırmalara da ev sahipliği yapmaktadır. Uzaydan elde edilen veriler, atmosferin bileşimi, iklim değişiklikleri ve çevresel etkiler üzerine yapılan araştırmalarda önemli bir rol oynamaktadır. Mars keşif projeleri ve diğer gezegenlerin incelenmesi, bu merkezin, uzayda yaşamın varlığını araştıran projelere ev sahipliği yapmasına neden olmuştur. O araştırmalar, uzak gezegenlerde yaşamın potansiyeli, su varlığı ve gezegenlerin uygunluğu gibi konulara odaklanabilir. Kennedy Uzay Merkezi, yer çekimi ve uzayda fizik üzerine yapılan araştırmalara da katkıda bulunmaktadır. Uzay istasyonlarındaki deneyler ve gözlemler, mikrogravite ortamlarında materyal bilimi, biyoloji ve fizik alanlarında önemli keşiflere olanak tanır. Gelecekteki yüksek hızlı uçuş sistemleri ve uzay taşımacılığı konularında araştırmalara katkıda bulunmaktadır. Bu durum, yeni nesil uzay araçlarının tasarımı, enerji verimliliği ve hızlanma teknolojileri üzerine yapılan çalışmaları içerir. Kennedy Uzay Merkezi, uzay teleskopları ve diğer gözlemevi sistemleri aracılığıyla, Güneş sistemi dışındaki uzayın keşfinde de yer almaktadır. Yıldızlar, galaksiler ve uzak gökcisimleri hakkında bilgi toplamaya yönelik araştırmalar, Uzay Merkezi'nin uzay keşfi alanındaki katkıları arasında yer alır. O araştırmalar, Kennedy Uzay Merkezi'nin uzay bilimleri, mühendisliği ve teknolojileri alanındaki uzmanlığını sürdürmesini ve gelecekteki uzay keşiflerine temel oluşturacak bilgilerin elde edilmesine katkıda bulunmasını sağlar. Kennedy Uzay Merkezi, uzay araçlarının üretimi ve montaj süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu süreçler genellikle karmaşık ve titiz bir planlama, mühendislik ve kalite kontrol sürecini içerir. Uzay aracının üretim süreci, tasarım ve geliştirme aşamasıyla başlar. Mühendisler, uzay aracının fonksiyonları, yapısal özellikleri, güç sistemi, iletişim sistemleri ve diğer teknik detayları üzerinde çalışır. Uygun malzemelerin seçimi önemlidir. Uzay aracının maruz kalacağı uzay boşluğu, sıcaklık değişimleri, radyasyon gibi çevresel koşullara dayanıklı malzemelerin seçimi kritiktir. Gerekli malzemeler tedarik edilir. Üretim süreci, tasarlanan parçaların imalatını ve montajını içerir. O aşamada, parçalar üretilir, montaj hattında bir araya getirilir ve uzay aracının ana gövdesi oluşturulur. Üretilen uzay aracı, bir dizi test ve kalite kontrol sürecinden geçer. Bu süreçlerde, uzay aracının her bir parçasının ve sistemlerinin çalışma yetenekleri, dayanıklılığı ve performansı test edilir. Uzay aracı, fırlatma öncesi hazırlık aşamasına geçer. O aşamada, fırlatma kompleksiyle entegre olacak şekilde konfigüre edilir. Yakıt tankları doldurulur, tüm sistemler kontrol edilir ve uzay aracı fırlatma kompleksine taşınır. Fırlatma anı geldiğinde, uzay aracı fırlatma roketine monte edilir ve fırlatma kompleksi tarafından uzaya gönderilir. Uzay aracı, belirlenen görevi gerçekleştirmek üzere uzaya gönderildikten sonra, işletme aşamasına geçer. O aşamada, uzay aracının performansı izlenir, bilimsel veriler toplanır ve uzay aracının ömrü boyunca sürdürülebilirliği sağlanır. Kennedy Uzay Merkezi'nde çalışan ekipler, uzay keşfi ve fırlatma operasyonları gibi çeşitli görevleri yerine getirirler. Mühendislik ekipleri, uzay araçlarının tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi süreçlerinde önemli bir rol oynar. Bu ekipler, uzay araçlarının strüktürleri, enerji sistemleri, iletişim sistemleri ve diğer teknik detayları üzerinde çalışır. Montaj ve test ekipleri, üretilen uzay araçlarının montajını gerçekleştirir ve ardından bir dizi test sürecinden geçirir. Bu testler, uzay aracının dayanıklılığı, sistemlerinin çalışabilirliği ve fırlatma öncesi hazırlığı gibi kritik unsurları değerlendirir. Fırlatma operasyonları ekibi, uzay araçlarını fırlatma kompleksine taşıma, roketlere entegre etme ve fırlatma öncesi hazırlıkları yönetir. Fırlatma anında, bu ekip fırlatma kompleksi kontrol merkezinde görev alır.
Uzay Görev Operasyonları ekibi, uzay aracının fırlatılmasından sonra, uzayda gerçekleşen operasyonları yönetir. Bu ekip, uzay aracının görev süresince performansını izler, bilimsel verileri toplar ve uzay aracının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Bilim ekipleri, uzay araştırmalarının planlanması, yürütülmesi ve analiz edilmesinden sorumludur. Uzay araçlarının taşıdığı bilimsel ekipmanları kullanarak astronomik gözlemler yapar ve elde edilen verileri analiz eder. İletişim ve Kontrol Merkezi ekibi, uzay araçlarıyla iletişimi ve kontrolü sağlar. Fırlatma anında ve uzayda görev süresince, uzay aracıyla iletişim kurar, komutlar gönderir ve veri alır. Güvenlik ekipleri, tesislerin ve personelin güvenliğini sağlamakla görevlidir. Fırlatma öncesi, fırlatma sırasında ve sonrasında güvenlik prosedürlerini yönetirler. Bu ekipler, Kennedy Uzay Merkezi'nin çeşitli uzay projelerini başarılı bir şekilde yönetmesini sağlar. Her bir ekip, kendi uzmanlık alanında çalışarak, uzay araştırmalarının ve fırlatmalarının başarıyla gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. Kennedy Uzay Merkezi'nde, uzay keşfi, fırlatma operasyonları ve diğer uzay görevleri için bir dizi öncü teknoloji geliştirmiştir. Bu teknolojiler, uzay araştırmalarını daha etkili ve güvenilir kılmak amacıyla tasarlanmıştır. Uzay araçlarının tasarım ve mühendislik süreçlerini iyileştirmek için çeşitli teknolojiler geliştirmiştir. Bu çalışmalar, daha hafif, dayanıklı ve fonksiyonel uzay araçları üretmeyi amaçlar. Uzay Merkezi, roket motorları ve itiş sistemleri üzerine çalışarak, daha güçlü, verimli ve güvenilir roket teknolojileri geliştirmiştir. Bu teknolojiler, fırlatma operasyonlarını daha etkili hale getirir. Fırlatma platformları ve komplekslerde kullanılan teknolojileri sürekli olarak iyileştirir. Bu çalışmalar, daha güvenli ve daha hızlı fırlatma operasyonlarına olanak tanır. Merkezde, uzay görevlerinde kullanılan sensör ve algılama teknolojilerini geliştirilir. Bu teknolojiler, uzay araçlarının çevresini daha iyi anlamalarına ve görevlerini daha verimli bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur. Kennedy Uzay Merkezi'nde, roket parçalarının geri kazanılması ve tekrar kullanılması için teknolojiler geliştirilmiştir. Bu durum, maliyetleri düşürmeye ve uzay araştırmalarını daha sürdürülebilir kılmaya yönelik bir çabadır. Uzaydan toplanan büyük miktardaki verilerin analizi için, yapay zeka ve veri analizi teknikleri, uzay merkezi tarafından kullanılmaktadır. Bu analizler, astronomik verilerin işlenmesini, örüntülerin tanımlanmasını ve bilimsel keşiflerin hızlanmasını sağlar. Uzay teleskopları ve diğer gözlemevi sistemlerindeki teknik yenilikler, Kennedy Uzay Merkezi'nin uzay araştırmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Daha yüksek çözünürlüklü görüntüler, uzak galaksilerin ve diğer gök cisimlerinin daha ayrıntılı incelenmesine olanak tanır. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.